Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan 16 yıldız gerçekten 16 Türk devletini mi temsil ediyor? Yoksa bu sonradan ortaya çıkan bir yorum mu? Bugün sizlere forsun tarihini ve 16 Türk devleti tartışmasını anlatacağız. Tarih boyunca Türkler farklı biçimlerde armalar kullandı. Peki arma ne demek? Latince kökenli olan bu kelime aslında kalkan, zırh, silah anlamına geliyor. Yani gücün, asaletin ve otoritenin bir sembolü. Atilla'nın kuş figüründen Göktürklerin kurt başına, Selçukluların çift başlı kartalına kadar birçok sembol vardı. Osmanlı Devleti ise figürlü tasvirlerden uzak durdu. İlk dönemlerde daha çok tuğraları kullandı. 19. yüzyılda ise batılı bir anlayışla bugün hepimizin bildiği Osmanlı Devlet arması düzenlendi. Cumhuriyet kurulduktan sonra da yeni bir arma arayışı başladı. Hatta bunun için bir yarışma düzenlendi. 1927 yılında yapılan değerlendirmede katılan eserlerden biri milli arma olarak seçildi. Lakin uzun bir sürecin sonunda kabul edilen bu basit ancak kapsamlı arma bilinmeyen sebeplerden ötürü uygulamaya konmadı. Bunun yerine devletin en önemli simgesi olan Cumhurbaşkanlığı forsu kullanılmaya başlandı. Bugün Cumhurbaşkanlığı fors ile temsil edilmektedir. Türk bayrağının sol üst köşesinde bir güneş ve çevresinde yer alan 16 yıldızdan oluşan Cumhurbaşkanlığı forsu devletin otoritesini gösteren bir simgedir. Güneş Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor ama yıldızların anlamı ise tartışmalı. Fors, Cumhurbaşkanlığının ikametgahında, ziyareti süresince bulunduğu yerde ve binanın dışında bayrak direğine çekilir. Yine içinde Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu arabanın sol önünde, tepesinde ay yıldız bulunan kromajlı direğe de fors çekilir. Cumhurbaşkanlığı forsunun kim tarafından tasarlandığı ve ilk defa hangi mantıkla kullanıldığı net değil. Yavuz Sultan Selim döneminde kullanılan bir sancağa benzetilir. Gerçekten de bu fors hazırlanırken Yavuz'un kullandığı sancak örnek alındı mı? Bunu bilemeyiz. Şimdiki forsun ilk kullanılması 1922'ye kadar gider. Lakin forsun tarihsel serüveni, yapılışı, ilk kullanımı, anlamı, 16 yıldızın ilk dönemde bir anlamın olup olmadığı, 16 bağımsız Türk devleti görüşünün dayanağı kesin olarak bilinmemektedir. Söylenen bilgiler rivayetlere dayalı subjektif bilgilerdir. 1936 yılında Türk Bayrağı Yasası kabul edildi. Bu yasa bayrak ve forslara şekil, malzeme, ölçü ve renk bakımından belirli bir standart getirdi. Bu yasayla halkın bayrağa daha fazla saygı göstermesi beklendi. 1937 yılında ise Türk Bayrağı Nizamnamesi kabul edildi. Bu nizamnameye göre Cumhurbaşkanlığı forsunun şekli, ölçüsü ve diğer özelliklerinden bahsedildi. Lakin burada da güneşin ve yıldızların anlamına dair bir bilgi yoktu. Cumhurbaşkanlığı forsundaki güneşin Türkiye Cumhuriyeti'ni, etrafındaki yıldızların bağımsız Türk devletini temsil ettiği görüşü 1960'lı yıllarda ortaya çıktı. Şinasi Altındağ, Bahattin Ögel, Afet İnan, Bahattin Yediyıldız, Coşkun Üçok gibi dönemin ünlü tarihçileri konu ilgili görüşler öne sürdü. Konunun uzamaması için bu kişilerin görüşlerinden tek tek bahsetmeyeceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz ki, tarihçiler ve resmi kurumlar arasında 16 yıldızın temsil ettiği anlam ve 16 Türk Devleti meselesinde bir fikir birliği bulunmamaktadır. Peki, Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların sebep olduğu 16 Türk Devleti tartışması nedir? Kurulan ve bağımsız olan tarihteki Türk devletlerinden hangileri bu listede yer almalıdır? Yüzlerce olan Türk devletleri sayısı 16 ile sınırlamak bilimsel ve anlamlı mıdır? Türkler tarihte küçüklü büyüklü birçok bağımsız devlet kurdu. Türk devletlerinin sayısı ve isimlerini 16 ile sınırlamak doğru değildir. Doğru olmadığı tarihçiler tarafından ortaya konmuştur. 1969'da Ajans Türk'ün yayınladığı 16 Türk Devleti ve Bayrakları albümüyle konu daha da popüler hale geldi. Ajans Türk albümünde geçen 16 Türk Devleti'ni makul bulan da oldu, yanlış ve yetersiz bulan da. Aynı tartışmalar Atatürk'ün doğumunun 100. yılı münasebetiyle basılan takvim dolayısıyla da yaşandı. Böylece halk arasında bu yorum iyice yerleşti. Peki tarihçiler ne diyor? 16 Devlet Masalı ve Uydurma Bayraklar makalesinde Nihal Atsız, bağımsız Türk devletlerinin sayısının en az 50'ye ulaşacağını,
16 olarak hayal edilmiş devlet sayısının ve bayrağının da hayali ve uydurma olduğunu vurgulamıştır. Allah rahmet eylesin, hocam Abdülkadir Donuk, tarihte imparatorluk, devlet, beylik, atabeylik ve hanlık olarak kurulan Türk topluluklarının sayısını 120'ye yakın olarak ifade ederdi. Bu sayıların farklı oluşunun çeşitli sebepleri var. Kurulan bazı devletlerin öncekilerin devamı olması, bazı devletlerin tarihçiler tarafından Türk sayılıp sayılmaması, bazılarının tam bağımsız olup olmadığının bilinmemesi. Yani 16 sayısı hem eksik hem de keyfi bir sınırlama. Üstelik listede hatalar var. Birkaç somut örnek vermek gerekirse, Batı Hun İmparatorluğu yanlış bir adlandırmadır. Zira bu devlet Büyük Hun İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Ayrıca Batı Hun İmparatorluğu denildiği zaman Avrupa Hunları kabul edilir. Lakin listede her ikisi de yer almakta. Büyük Selçuklu İmparatorluğu varken Türkiye Selçuklu İmparatorluğu niçin listede yok? Altın Orda Devleti'ni bir Moğol devleti olarak kabul etmek gerekirken listede yer almıştır. Devletlerin kuruluş ve yıkılış tarihlerinin çoğunlukla hata bulunmakta. Bu gibi eksik ve hataları say bitmez. Hele ki bayraklar. Osmanlı, Selçuklu, hadi Göktürkler tamam da ya diğer devletlerin bayrakları? Nereden geliyor bu bayrakların bilgileri? Sonuç, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer alan bir güneş ve 16 yıldızın günümüze kadar çözülemeyen bir mesele olarak gelmesi. Kimisi 16 sayısına takılmakta, kimisi ise 16 devletin isimlerine, kimisi bayraklara. Cumhurbaşkanlığı forsu Cumhuriyetimizin en önemli sembollerinden biridir. Ancak 16 yıldızın anlamı konusunda resmi ve kesin bir bilgi yoktur. 16 Türk Devleti söylemi ise sonradan ortaya çıkan bir yorumdur ve bilimsel açıdan çok tartışmalıdır. Bu kadar şaibelerle dolu ve yanlış olduğu kanıtlanmasına rağmen neden halen 16 devlet söyleminde ısrar edilir? Anlaması pek mümkün değil. Belki bu şekilde devam edecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar gerçekten 16 Türk Devleti'ni mi temsil ediyor yoksa bu bir efsane mi? Fikirlerinizi yorumlara bekliyoruz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.